Herkese merhaba. Karşınızda tamamen kablosuz, kendi başına çalışan, bağımsız ve çok daha yetenekli akıllı kumpas ikinci sürüm. Önceki projeyi izleyenler çok iyi hatırlayacaktır. O ucuz kumpası hep birlikte akıllandırmıştık. Ama geliştirme aşamasında işlerin kolaylaştırılması için mecburen bir kablodan yardım almıştık. Gelen yorumlarda da bu kablo mevzusunun ne kadar göze battığını hep beraber gördük. Artık dedik ki bu kumpas akıllandı. Şimdi sıra tam anlamıyla özgür olmasında. Beyni, gücü, haberleşme modülü, kısacası her şeyi bu küçük aletin tam sırtına yükledik. İşte şu rahatlığa, şu kullanıma bir bakın. Elimdeki parçayı ölçüyoruz, baş parmağımın hemen altındaki düğmeye basıyoruz ve değer anında hiçbir kablo olmadan bilgisayar ekranında beliriyor. Masaya takılmak yok, kabloyu çekiştirmek yok, atölyede tam bir hareket özgürlüğü. Tam bu noktada ufak bir hatırlatma yapalım. Bu tarz ufuk açan projelerin devam etmesi ve atölyemizin büyümesi için desteğiniz gerçekten çok önemli. Hikayenin devamına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Peki ama o karmaşık devreden bu derli toplu ve şık hale nasıl geçildi? Ekranda gördüğünüz gibi daha önce geliştirme boardu üzerine dizmiş olduğumuz kumpasın çalışması için gerekli olan komponentler var. Artık bu komponentleri bir baskı devre üzerine yerleştireceğiz. Ek olarak da lityum polimer pilden gücünü alacağız. İşte o meşhur herkesin bu böyle kullanılmaz, pratik dışı dediği kalın ve uzun kablomuz. Bu kabloya hiç acımıyoruz. Yan keskiyle dönüşüme başlıyoruz. Önce sonradan eklenen o ölçüm düğmesinin ince bağlantı kablosunu çıt diye kesiyoruz. Hemen ardından hiç hız kesmeden kumpasın asıl kalbine giden o hassas verilerin aktığı ve gücün taşındığı ana kalın hattı da gövdeden ayırıyoruz. Artık geri dönüşü yok. Kablolar kumpasın dibinden kesildi ama bu kısa kalan uçların doğrudan yeni beyne bağlanması gerekiyor. Kumpasın arkasındaki o daracık alana devrenin tam oturması için mesafeyi milimetrik olarak ayarlamak şart. Bunun için deneme tahtası üzerindeki o karmaşayı bir kenara bırakıp işi profesyonel bir boyuta taşıyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz bu şematiği ve 3 boyutlu baskı devre kartı tasarımını videodan önce hazırladık. Sistemin mantığı aslında çok net. Merkezde güçlü bir kablosuz ağ bağlantısı özellikli bir mikro denetleyici var. Kumpasın 1,5 voltluk düşük sinyallerini bu mikro denetleyicinin okuyabilmesi için araya sinyal seviyesi dönüştürücüler eklendi. Sistem gücünü lityum polimer bataryadan alacağı için güç yolları da buna göre tasarlandı. Bu kadar parçayı kumpasın arkasındaki o küçücük alana sığdırmak tam bir bulmaca çözmeye benziyordu. Ama alanı en yüksek verimle kullandık. Ekranda 3 boyutlu görünümde detayları görüyorsunuz. Her şey kusursuz duruyor. Tasarım bittikten sonra veri doğrudan atölyedeki bilgisayarlı otomatik kazıma tezgahına yollandı. İşte o kazıma işleminden pırıl pırıl çıkan kendi üretimimiz devre kartı tam da burada. Hemen kumpas kablolarını hazırlama aşamasına geçiyoruz. Kabloların uçları sıyrılıp 5 iğneli dişi bir bağlantı yuvasına lehimleniyor. Bu bağlantı noktası sistemin kumpasa kolayca takılıp sökülebilmesini sağlayan ana köprümüz olacak. Sıra geldi elektronik parçaları taze kazıdığımız o güzel devre kartına dizmeye. Havya ve bolca flux yardımıyla parçalar tek tek yerlerine oturtuluyor. Bu arada ufak bir bilgi vereyim. Kullandığımız flux'ın yapımını video olarak anlatmıştık. Kanalımızda mevcut. Dileyen oradan izleyebilir. Sizi elektronik komponentlerin baskı devreye yerleşimi ve lehimlenmesiyle baş başa bırakıyorum. Bunu bitirdikten sonra da devremizin çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz.
Seviye dönüştürücü modülü ve en üstte de sistemin beyni olan mikro denetleyici lehimlenerek donanım montajı tamamlanıyor. Güç olmadan akıl bir işe yaramaz. Kartın arkasına lityum polimer bataryayı da lehimliyoruz. Sistemi sürekli açık bırakıp bataryayı bitirmemesi için de araya bir açma kapama anahtar ekliyoruz. Ve büyük an. Anahtar açılıyor, sistem deneniyor. Harika. Tek seferde kusursuz çalışıyor. Tabii işimizi şansa bırakmıyoruz. Bataryaların şakası olmaz. Kısa devreye gelemezler. Lehim yapılan açık kısımlar ve bataryanın karta temas ettiği alt yüzeyi sıcak silikonla güzelce yalıtıyorum. Bu konu aslında biraz acemilik gibi görünse de sıcak silikon alkolü gördüğü zaman dayanamaz ve bulunduğu yerden kendini salar. O yüzden sökmek istediğim zaman kolayca sökebileceğimi düşünüyorum. Şimdilik bu elektronik kartı bir paket lastik yardımıyla kumpasa sabitliyorum. Donanım tarafı efsane oldu ama asıl sihir yazılımda. Sistem açılıyor ve mikro denetleyicinin içinde çalışan ağ sunucusuna kablosuz ağ üzerinden cep telefonuyla bağlanıyorum. Arayüz baştan sona yenilendi. Artık ekranda doğrudan bataryanın durumunu görebiliyoruz. Şarj olurken gerilim anlık olarak grafikten takip etmek mümkün. Şarj olurken voltaj anlık olarak takip edilebiliyor. En profesyonel özelliklerinden biri de kablosuz yazılım güncelleme ekranı oldu. Kumpasa kod atmak için artık bilgisayara kabloyla bağlamaya gerek yok. Yeni yazılım kablosuz ağ üzerinden doğrudan kumpasın içine gönderilebiliyor. İnanılmaz bir rahatlık oldu. Bir ölçüm doğrulama ekranı da eklendi. Kumpasın okuduğu ham değer gerçek ölçüyle eşleştirilip sisteme girildiğinde cihaz kendini düzeltme katsayısını hesaplayıp kalıcı hafızaya bu değeri yazıyor. Arka planda ters giden bir şeyler olursa diye de bir sistem hata kayıt ekranı eklendi. Ve bu projenin en vurucu yeni özelliği not ekleme. Atölyede kocaman bir makinenin başındasınız diyelim. Yanınızda sadece telefon ve akıllı kumpas var. Telefonun ekranında o parçanın adını yazıp kumpasla ölçümü yapıyor ve düğmeye basıyorsunuz. Kumpas o anki milimetrik ölçüm değeriyle notu eşleştirip hafızasına kaydediyor. Bu ölçüm bir şeylerin iç çapıdır ve ekrandaki değerle birlikte kaydedilir. Bu ölçüm bir şeylerin dış çapıdır ve şu an bu ekranda bulunan değerle butona basıldığı zaman kaydedilir. İş bitince de tüm bu ölçümler tek bir düğmeye basılarak hesap tablosu olarak indirilebiliyor. Mobilya imalatçıları, 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları veya seri üretim kontrolü yapanlar için tam anlamıyla hayat kurtaran bir özellik oldu. Son olarak bunun masa başında nasıl çalıştığına bakalım. 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım programı açılıyor. Kumpasla parça ölçülüp düğmeye basıldığı an kumpas kendini bir klavye gibi tanıtıyor. Hassas ölçü değerini otomatik giriyor. Sizin yerinize onay tuşuna basıp çizimi güncelliyor. Hesap tablosunda da durum aynı. Rastgele parçalar ölçülüp düğmeye basıldığında değerleri inanılmaz hızlı bir şekilde sıfır hatayla tıkır tıkır alt alta yazıyor. Arkadaşlar umarım bu ikinci sürüm güncellemesi atölyelerinize ilham vermiştir. Biliyorsunuz bu projeleri ortaya çıkarmak tasarımıyla, kodlamasıyla, ilk örnekleriyle ciddi bir emek, uykusuz geceler ve maliyet gerektiriyor. Yeni sistemler denemek, parçalarını temin etmek hiç de kolay değil. Buradaki amaç bu teknik bilgileri herkesin anlayabileceği şekilde hiçbir detayı atlamadan sunmak. Bu videoyu izleyerek bu kumpası baştan sonuna kadar yapabilirsiniz. Ama derseniz ki biz işin mutfağına tam girmek istiyoruz. O 1-1,5 saatlik ham tasarım süreçlerini, kodlamanın o ince mühendislik detaylarını, o uzun beyin fırtınalarını da izlemek istiyoruz. İşte tam da o derin mühendislik kısımları uzun ve kesintisiz videolar halinde katıl düğmesindeki üyelerimize özel olarak kanala eklendi. Yanlış anlaşılmasın. Bu videoda hiçbir bilgi saklanmıyor. Projeyi yapmak isteyenler için her şey burada mevcut. Sadece o saatler süren derin mühendislik seanslarını merak edenler ve tabii ki bu atölyeye bizim de bir tuzumuz olsun. Yeni projelere destek olalım da kanal daha da büyüsün diyerek maddi destekte bulunmak isteyenleri katıl düğmesine bekliyoruz. Katıl üyeleri sayesinde bu ilk örnekler için gereken yeni sensörleri ve kartları temin edebiliyoruz. Aynı şekilde videonun altındaki süper teşekkür düğmesiyle de desteklerinizi esirgemezseniz bu tarz projelerin çok daha çılgın hallerini hep birlikte bu kanalda hayata geçirebiliriz. Şimdi size iki önemli sorumuz var. Sizce kumpasın arkasına nasıl bir kılıf basalım? Ve daha da önemlisi bir sonraki videoda hangi el aletini akıllandıralım? Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.